Thank you very much for coming. My name is Thomas, and I'm the founder of CELUS project, which is about usage statistics. So we will talk a little bit about usage statistics today. And the role of e-resources usage statistics in libraries. So as you know from your life as a librarian, the students, teachers, academics, readers need a lot of information, a lot of resources. So you as a library are there to provide them with resources, with journals, books, e-books, and as decision makers, you are probably interested if what you are buying, what you are spending your money on, if it is useful for the students, for the teachers, for the scholars, and if you should buy those journals again, or if you should cancel the subscriptions. So e-resources librarians, who are typically in charge of this, need to collect a lot of information about usage of their e-resources. They do a lot of analysis, cost per use analysis, for example. And when you have one journal or one platform, it's pretty easy. When you have 2 of them, 3 of them, 10 of them, 100 of them, it gets tough. It gets complicated. So that's why. Yes, please. Tekrar hoş geldiniz. Siz kütüphaneciler olarak ben birazcık Thomas yardımcı olacağım Türkçe çevirme konusunda. Kütüphaneciler olarak oldukça fazla elektronik kaynak yönetiyorsunuz. Sizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Bu kaynakların yönetiminde elektronik kaynak kütüphanecilerin yaptığı önemli görevlerden biri bu satın alma ve bütçenin doğru kullanılması. Bütçeleme konularında merkezi bir rol oynuyor. Ondan bahsettik kısaca. So when you have hundreds of resources and you are trying to analyze if the readers actually use it and read it, it gets complicated. So that's why there was an international standard developed called Counter, how to report usage statistics, how the publishers should report to you if their journals are being read by your readers, by your students, by your academics. Herkesin kütüphanesinde tabii ki de birden fazla kaynak söz konusu ve bunların hepsi farklı sistemlerden erişiliyor. Bunun yüzünden yayıncılık sektöründe ortak bir standart belirlendi. Sizlerin de bildiği Counter ve Sushi teknolojileri kullanılıyor. Ki bu kullanım istatistikleri size sunulabilsin. Thank you. So the Counter standard, together with the Sushi protocol, allow the librarians to collect standardized information in a meaningful way and easier way. So the librarian, it simplifies librarians' lives. Counter ve Sushi sistemleri standartize bir şekilde sizlerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla ve anlaşılabilir bir şekilde kullanım istatistiklerinize ulaşmanızı sağlıyor. Ama tabii bununla beraber gelen bir problem de söz konusu. Okay, so this is basically what we just covered. And now let me tell you a brief story. I am coming from the Czech Republic. In Prague, there is the seat of the Czech National Technical Library. CELUS ekibi bu az önce bahsettiğimiz probleme çözüm üretmek için yollarına çıktılar. Çek Cumhuriyeti'nin kulak biniyle birebir çalıştılar. Buradaki bahsettiğimiz problemde ilk konuştuğumuz yüzlerce veri tabanının kullanım istatistiklerinin counter uyumlu olmasına rağmen farklı sistemlerden çekilmesi, yayıncılardan, temsilcilerden alınması, raporlama tarihlerinin sıklıkla talep edilmesi, yöneticiler ve devlet kurumları tarafından
Çek Cumhuriyeti'nin ulak olan Çek İLİP ile çalışmaya başladılar. Çek Cumhuriyeti'nde kuruluş yılı 1718. Ulusal Teknoloji Kütüphanesi'nin işbirliğiyle geliştirildi. So the National Technical Library came to us with their request, with their need of the CELUS project, because the Czech Technical Library is buying electronic resources for the whole Czech Republic. So under the Czech Technical Library, there are 170 libraries in the Czech Republic who are centralized, in a centralized way, buying electronic journals, electronic resources, and then every library can use them. So the technical library needs to see if, for example, medical library is using those journals, law school is using those journals, and they have to analyze and collect all the data about usage for 170 universities, 170 institutions. Çek konsorsiyumunda aynı ulakbimde olduğu gibi sayı birazcık daha az olmasına rağmen 170 tane kütüphaneye satın alım yapılıyor. Ve bu satın alımın sonucunda oradaki elektronik referans kütüphanecileri bu satın alımın kamu fonlarıyla yapıldığı sebebiyle doğru bir alım olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Oldukça da fazla bir veri tabanı satın alımı yapıldığı için hangi alınan veri tabanlarının doğru kullanıldığını aynı sizler gibi bilmek istiyorlar. So they used to do it in Excel spreadsheets, and they said, no more, we cannot do it anymore. We need some more efficient way. Onlar da sizlerin de bildiği gibi Excel yollarıyla manuel yayıncılardan talep ederek, temsilcilerden talep ederek bu süreci yönetmek istiyorlardı. Ve bunu sürdürülebilir olmadığını ve buna bir çözüm üretmek istediklerini karar verdiklerinde SELUS'la iletişim. So that's how CELUS came to life, and now Bilgi will show you a little bit of how the usage statistics can be processed and analyzed in CELUS. Şimdi canlı olarak çalışan bir SELUS sistemini sizlere gösterecek. Ekip arkadaşımız Bilgi Hanım bizlere yardımcı olacak. Burada canlı olarak bahsettiğimiz kendi şirketimizin kullandığı veri tabanlarını sisteme tanıttık. Talep olması halinde aynı şekilde sizlere de böyle bir şey yapılabilir. En azından sistemi test etmeniz amacıyla. Tekrar hoş geldiniz. Ben Bilgi Elif Salman. Online Bilgi'de satış destek ekibindeyim. SELUS platformunun üzerinden kullanım istatistiklerini nasıl edinebileceğimizi göstereceğim. İlk önce bahsedildiği gibi Counter 5 uyumlu raporlardan bahsetmek istiyorum. Platformun arayüzü bu şekilde. Aslında oldukça kullanışlı görünüyor. İlk başta bir dashboard alanı var. Yine erişmek istediğiniz tüm modüllere sol kenar çubuğundaki menüler altından erişebiliyorsunuz. Counter 5 için Sushi alanından Sushi Management bölümüne geliyorum. Burada aslında SELUS'la sizin için kullanım istatistiklerini almanız için Sushi bilgilerini entegre edecektir. Ama eğer eklemek isterseniz siz de buradan kullanımlarınızı görmek için bilgilerinizi zaten yayıncılardan ya da bizim gibi sağlayıcı firmalardan edinebiliyorsunuz. Aslında çok kolay olduğu için biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Sadece eklemek istediğiniz platformu buradan seçmeniz yeterli olacaktır. Zaten SELUS Counter 5 uyumlu raporlarla çalıştığı için birçok veri tabanını buradan bulabilirsiniz. Yoksa da talep etmeniz de mümkün. Sonrasında şuradan bir veri tabanı seçtiğimde gerekli alanların doldurulması gerekiyor. Bunlar sayısal değerler oluyor genellikle. Bunları girdikten sonra kaydetmeniz yeterli. Sonrasında artık SELUS sizin için her ay yayıncı tarafından yayınlanan kullanımları otomatik olarak sisteminize indirmiş olacak. Sadece yapmanız gereken tek şey kullanıcı adı ve şifreniz olacak. Giriş yapıp kullanım istatistiklerinin raporlarını görüntüleyebileceksiniz. Daha eski veriler bizim burada online bilgi olarak abonelerimizin bütün veri tabanlarını sisteme entegre ettik. Biz zaten buradan takip etmeye başladık artık süreci. Daha eski verilere de erişmek istiyorsanız burada listelenmiş veri tabanları arasından seçim yaparak
tarih aralığıyla kullanımlarınızı indirebiliyorsunuz. SELUS sadece Kantur 5 uyumlu raporlarla değil, Kantur dışı raporlarla da çalışıyor. Bunun içinde belirli formatlar var. Biraz daha farklı işliyor süreç. Listelenmiş veri tabanları var. Yine sol menüde Sushi platform altında listelenmiş, kayıtlı olan, entegre edilmiş platformlar var. Burada bütün veri tabanları olmayabilir ama yine talep ettiğiniz takdirde eklenecektir. Tek yapmanız gereken şey elinizdeki veriyi buraya yüklemek olacak. Excel formatında, CSV formatında dosyaları yükleyebiliyorsunuz. Sushi olmayan aslında platformların burada tutulmasının bir diğer amacı da karşılaştırılabilir hale getirmeyi sağlamak. Sushi ile çektiğiniz verileri aynı zamanda non-counter olanlarla da karşılaştırabiliyorsunuz. Aynı formatta olmayabiliyor ama search alanları olabiliyor. İkisini karşılaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten SELUS burada grafiklerle de bir analizinizi görselleştirmiş oluyor. Önemli diğer bir özellik ise istatistiklerinizi analiz edebilmeniz için raporlar oluşturabiliyorsunuz. Burada dilediğiniz gibi filtreleme yapabilirsiniz. Ben bir örnek olarak göstermek istiyorum. Burada organizasyona göre, gerçi burada bizim için bu bir filtreleme var. Sizin için sadece kurumunuz olacak burada. Platforma göre, metriğe göre ya da yayım yılına göre, erişim modeline göre filtreleme yapabiliyorsunuz. Ben platforma göre, sistemde kayıtlı olan veri tabanlarına göre bir dergi kullanımını görmek istiyorum. Platformu seçtim. Sonrasında dergi kullanımları için burada J3 raporunu belirliyorum. Oluşturulacak raporda satırlarda ve sütunlarda istediğiniz değerleri belirleyebiliyorsunuz. Burada otomatik olarak da geliyor. Bunları değiştirmeyeceğim. Bir de önemli bir konu aslında burada trend analizleri. Trend analizleri de iki farklı dönemin birbirleriyle karşılaştırılabilir bir halini sunuyor. Burada 2023 ve 24 yıllarının bir karşılaştırmasını da verecek bize. Metrikler burada aşağıdaki gibi. Sadece platform seçtim. Dergi kullanımlarını belirledim. Trend analizlerini aktif ettim. Sonra raporu çalıştırıyorum. Bizim burada bütün abonelerimiz mevcut. Platforma göre olduğu için burada değiştirebiliyorum veri tabanlarını. İlk olarak AIP var burada. AIP için kullanımları, trend analizlerini aktif ettiğim için 2023 ve 24 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nin kullanımlarındaki değişimi görüyoruz. Burada sayısal olarak ne kadar bir düşüş olduğunu ve bu düşüşünde yüzdelik oranını sağ tarafta veriyor. Bizim için aslında genel tabloda hepsinin bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Trend analizlerini kapattığımda da tekrar raporu göstermek istiyorum. Burada da yine counter'la aldığınız metrikler için bütün veriler sağlanmış oluyor. Bu sayısal değerler biraz bakıldığında çok anlaşılabilir şekilde değil. Ama tek bir tuşlamayla sağ tarafta grafikleri elde edebiliyorum. Bunlar da otomatik olarak oluşmuş oluyor zaten. Bütün kurumlar olduğu için burada biraz karışık görünüyor grafik ama sizin için daha anlaşılır halde olacaktır. Raporlar kısmı da böyle. Bir de yine özel olarak SELUS'un oluşturduğu özel raporlar bölümü var. Burada da örnek bir rapor var aslında burada. SELUS bunu sizin için platformunuza entegre edebiliyor. Resmi kurumlara yıllık olarak raporlar sağlıyor olabilirsiniz. Farklı istatistikler olabilir. Bir veri formatınız vardır. Bunu sisteme entegre edilmesini istiyorsunuz. Sonrasında SELUS bunu sizin için yapıyor. Tek yapmanız gereken şey verilerinizi buraya yüklemek olacak. Burada ben bir kurum seçersem şuradaki butonlar da aktif olacak. Sadece dosya yüklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunu dışarıda aktarabiliyorsunuz. Excel olarak kullanabiliyorsunuz. Burada aslında format örnekteki düzen şöyle. İki farklı metriğin toplamı elde etmek istediğimiz sonucu verecek şekilde bir formülize edilmiş rapor aslında. Bu sizin için çok daha farklı bir işlem de olabilir. Ama SELUS bunu sizin için özel olarak da sunabiliyor.
Bir de platform kısmında daha geniş çaplı kullanımları ve tüm veri tabanları görebileceğiniz bir alan var. Burada da yine sisteme entegre edilmiş bütün veri tabanlarınızın listesini görebiliyorsunuz. Platform özelinde kullanımlara ayrıca bakabilirsiniz. Burada genel bir tablo var aslında. Genel durumunuzu özetleyen sayısal veriler var. Ben AIP için tüm kullanımları görmek istiyorum şu an. 2025 yılı itibariyle de 5.1 sürümüne geçildi. İki seçenek de burada mevcut. Ben şu an Contour 5'i seçiyorum. Yukarıdan tarih aralığını değiştirebilirim. Son 12 ayı yaparsam yaklaşık son 2 ay gelecektir. Evet. Burada aboneliğiniz kapsamı neyse buna göre rapor türü belirleyebiliyorsunuz. Veri tabanınızda dergiler varsa dergi raporunu, kitaplar varsa kitap raporunu seçebilirsiniz. Ben yine buradan dergileri seçiyorum. Erişim için zaten burada otomatik olarak geliyor. Metrikler zaten sistemde nasıl kayıtlıysa hepsi için ayrı ayrı görüntüleyebiliyorsunuz. Grafikler oluşmuş oluyor. Sayısal hallerini de görebiliyorsunuz. Grafiklerin değişimleri de farklı şekilde grafiklerle de sunuluyor. Aynı zamanda burada hangilerinin lisans kapsamında olduğunu, hangilerinin open access olduğunu bunları da ayrıca görüntüleyebilirsiniz. Bir de son olarak örtüşme analiz dediğimiz bir analiz var. O da yine sol menüden karşınıza gelecektir. Burada bir dosya yüklemedik ama ben sunum üzerinde kayıtlı bir görsel var. Oradan bahsetmek istiyorum konuya. Örtüşme analizi aslında elinizdeki bir listelerin, veri tabanlarının, başlıklarının listesini SELUS'ta erişebildiğiniz diğer verilerle karşılaştırma imkanı sunuyor. Burada veri tabanı özelinde yapıyor. Aşağıda sağda gördüğünüz tabloda veri tabanları bazında örtüşme analizi yaptığı bir tablo var. EBSCO için mesela toplamda listelerde 40.000 tane başlık varmış. Bu 40.000 başlıktan siz 631 tanesine erişim sağlayabiliyormuşsunuz. Ve yaklaşık da bu da %1.6'lık bir orana tekabül ediyor. Bu şekilde analizler yapabiliyorsunuz. Aslında bunun amacı biraz da nelere erişebildiğinizi görmek ya da neleri tekrar edinmeniz gerektiğine dair bir analiz sunuyor. Kısaca ve hızlıca biraz bahsetmek istedim süremiz kısıtlı olduğu için. Anlatacaklarım bu kadar benim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Thank you very much, Bilge. It was greatly shown. And let me just say a few final words. What is the mission of CELUS? There are three main goals that we are trying to achieve and trying to help the librarians with. SELUS'un burada aslında yapmaya çalıştığı misyonu, kütüphanecilere yardım etmeye istediği nokta. So first of all, we really would love to help the librarians to spend their time on meaningful tasks and tasks that have value. So we don't want librarians to be crunching Excel spreadsheets. We want them to really use their precious time for analysis of data instead of just collecting data. SELUS'un burada söylemeye çalıştığı, sizlerin değerli zamanınızı, hepimizin zamanı limitli, veriyi toplamak yerine analiz edip buradan bir çıktı sağlamanızı daha hızlı bir şekilde hedefliyorlar. So it shouldn't be the librarian who is collecting spreadsheets and collecting data. It should be the computer who is collecting data, and the superhero librarian is here to analyze the data. Burada önemli bir konu, resimlerde de göstermeye çalıştıkları, veri toplama tarafını bilgisayarlara bırakmamız gerektiği, otomatize edip kullanım istatistiklerinin analizini, sizlerin bilgilerini ve birikimini kullanarak sizlerin yapması. And thanks to automatic collection of data,
done by the computer, we want to get from the Stone Age, from the prehistoric times, we call it BC, before CELUS. Burada da göstermeye çalıştığımız kullanım istatistiklerini SELUS'tan önceki zamanda istediğimiz sıklıkta yapamıyor olabiliriz. Veriyi doğru şekilde alamıyor olabiliriz. Manuel bir süreçten geçip Because before CELUS, how it typically worked was that librarian was collecting data, and then once a year, maybe twice a year, looked at the data, analyzed the data. Because he was so exhausted, he couldn't, analyze the data more frequently. çok yüklü bir çalışma gerektiği için farklı sistemlerden, admin yöneticileri, temsilciliklerden, yayıncıların kendilerinden gelen Excel'leri toplamaya çalışırken istediğimiz sıklıkta bazen bu raporlamaları yapamıyor olabiliriz. So now with CELUS, it allows the librarian to don't care about the collection of data and look at the data as frequently as he wants. So every day, you want to look at, should I cancel this journal? Should I cancel that journal? You can look at it anytime. SELUS sayesinde istediğimiz kullanım istatistiklerini her zaman istediğimiz veri tabanı özelinde alabilmeyi hedefliyoruz. Ve bu yolda çalışmalar yapıyoruz. And the last thing we wanted to achieve, and the opportunity we wanted to give to the librarians, is for this kind of tool to be available for everybody. So there's fully transparent pricing, affordable for every library depending on the number of platforms, no negotiations, no hidden costs. Şeffaflık ilkesiyle devam ettiğimiz için fiyatlandırmamız da aynı şekilde yapılıyor. İnternet sitemizde, broşürlerde ve şu an ekranda görebilirsiniz. Kullanım istatistiği almak istediğiniz platform sayısına göre çok basit bir fiyatlandırma var. Şu ana kadar negatif bir geri bildirim almadım. So thank you very much. That's it. If you would like to see more or have more information, please visit us at the booth in the exhibition hall. Çok teşekkür ederiz. Eğer sorularınız olursa buradayız. Teşekkürler.